Aslında beynimiz her duyduğumuz şeyle, her işittiğimiz şeyle, her konuşmamızla an be an şekil değiştiriyor. Ama bu şekil fiziksel bir şekil değiştirmesi. Yani bir bilgisayar düşünün. Bilgisayarın içine bir veri attığınızda, dışarıdan bir veri attığınızda bilgisayarın hardware'ı değişiyor. Şimdi bu gerçekten aslında insanın adaptasyonuyla ilgili, işte esneme becerisiyle ilgili, yeni şeyleri öğrenme kapasitesiyle ilgili çok umut verici bir bilgi ve bilim adamları diyor ki hani bunun bulunması da çok yeni bir 50-60 senelik bir şey. İnsanın bundan sonraki dönemde değişimi ve gelişimiyle alakalı çok fazla umut içeriyor. Şimdi bir taraftan bizim kendimize yönelik olarak, beynimize yönelik böyle bir kapasitemiz varken yapılan çalışmalar değişim projelerinin çok da beklendiği gibi gitmediğini söylüyorlar. Bir tanesi de bu Tower Watson tarafından yapılan 276 tane orta ve üst büyüklükteki şirketi incelemesine konu alan bir araştırma. Şimdi bu araştırmaya göre değişim ilk başladığı noktada bu 276 tane şirkette değişimin hedeflenen faydalarının %55 oranında hissedildiği bulunmuş. Ancak bu sona doğru gittikçe, ulaşıldıkça ve zaman ilerledikçe bu faydayı anlama, hissetme oranı %25'e düşmüş. Yine çok çarpıcı ikinci grafikte göreceğiniz, ikinci barda göreceğiniz noktada liderlerin %87'si değişim projeleri esnasında değişime liderlik etmek konusunda bir eğitim alırken sadece %22'si bu eğitimi değişime yönetme konusunda faydalı bulduklarını söylemiş. Üçüncü çıktı da değişimle ilgili sebebin, ihtiyacın, mesajın şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından %68'i tarafından anlaşılırken %53 oranına düşüyor. Bu orta seviye liderlerde, yöneticilerde %40'a düşüyor ilk seviyede. Yani %60'lık bir fire var. İlk seviyeye indiğimiz zaman bu değişimin nedeni, amacı ve hani yönetim yöntemleriyle alakalı. İşte bugün biz önümüzdeki herhalde 37-38 dakika kaldı. Bu iki birbiriyle çelişen konunun içinden nasıl çıkabiliriz tartışacağız. Bir tarafta değişime adaptasyon için elimizde bir güç varken, diğer tarafta değişim projelerindeki bu başarısızlığa neden olan dirençleri birazcık masaya yatırmak istiyoruz. Bunun için de önce acaba direnç nerede başlıyor? Bireysel olarak ona bir bakacağız ve değişim dışarıda olurken bizim beynimizin üstündeki fiziksel etkilerine biraz odaklanacağız. Ondan sonra değişime olan direncin hem bireysel hem de organizasyonel boyuttaki kök nedenlerini inceleyeceğiz. Ardından da bu direncin üstesinden gelebilmek için acaba hangi yöntem ve metotlar anlamlı olabilir? Onları biraz konuşacağız. Biraz belki kendimden de bahsetmek iyi olabilir. İsmim Dilek, soyadım Faka. İsimlerden gördüğüm kadarıyla daha önceki webinarlarda da bir aradaydık. Hem Dale Carnegie Türkiye eğitim tarafında hem eğitmenlik hem koçluk yapıyorum. Aynı zamanda da danışmanlık tarafının kurucu ortaklarından bir tanesiyim.
Şimdi değişim birebir insanı etkileyen bir konu olduğu için gelin hep beraber acaba beynimiz nasıl çalışıyor da biz bu değişim dışarıda olduğunda buna nasıl tepki veriyoruz bir ona bakalım. Şimdi beynimizin bir tane ana temel hedefi var, o da hayatta kalmak. Varlığını sürdürebilmek, türünü daha sonraki nesillere aktarabilmek. O yüzden beynimiz her saniyede 5 kez bir radar gibi etrafı tarıyor. Ve bu taraması esnasında da bir ayrım yapıyor. Diyor ki ve bunu bilinç dışı yapıyor. Hiç bilincimizle devreye girmeden yapıyor. Diyor ki bu benim için tehdit. Bu benim için tehdit değil. Bu benim için tehdit değil. Tehdit değil. Tehdit değil. Düşünsenize sürekli bir radar var ve sizin etrafınızda dönerek etrafınızdaki şekilleri etki faktörlerini bu şekilde klasifike ediyor. Ve tehdit olan yerleri, tehdit diye gördüğü yerlerden uzaklaşmayı, o tehdidin kendi üstündeki etkisini minimize etmek için harekete geçiyor. Eğer bunu tehdit olarak görmüyorsa da o zaman ona doğru yöneliyor. Şimdi bütün bunlar olurken beynimizin 2 tane ana bölümü etkileniyor. Bir tanesi duygusal beyin diye de geçen limbik beynimiz. Bu milyonlarca yıldır bütün şeylerde, memeli hayvanlarda bulunan beyin. Limbik sistem dediğimiz duygu merkezimiz ve aslında bu tehdit taramasını büyük ölçüde yapan merkez bu. Çok kuvvetli, çok yerleşmiş bir bölümü beynimizin ve temel amacı tehdidi algılamak. Fiziki olarak da büyük. Ön taraftaki o gelişmiş beynimiz dediğimiz ise işte bizim insan olmamızı sağlayan, öğrenme, anlama, dinleme, yorumlama, muhakeme etme, analiz etme gibi fonksiyonlarını yapan beynimiz. Çok küçük, çok çabuk yoruluyor ve sadece 150 bin yıllık bir geçmişi var. Öbürünün milyonlarca yıl bir geçmişi var. Ve bu ikisi aynı anda maalesef çalışamıyor. Eğer dışarıdan gelen bir değişim, bir etki beynimize tehdit olarak geliyorsa, bilinç dışında biz bunu tehdit olarak algılıyorsak, beyin, limbik sistem, memeli beynimiz şu mesajı veriyor. Dur veya savaş veya kaç. Dolayısıyla daha bizim ne olduğunu ön beynimizle anlamamıza idrak edemeden biz o değişimle ilgili kararı vermiş oluyoruz. Tıpkı elimizi sıcak bir şeye değdirdiğimizde çekmemiz gibi. Düşünüyor muyuz bu sıcak, yanarım, ben bunu çekeyim diye otomatikman çekiyoruz. Şimdi tabii normal bir hayatta, sosyal bir hayatta sadece fiziksel etkiler bizi bu hale, bu etkilenmeyi sağlamıyor. Çok daha sosyal faktörler var. Beynimizi bu anlamda savaşmaya veya kaçmaya veya donmaya iten. Şimdi nedir onlar dediğimiz zaman aslında bizi bireysel olarak değişime direnç göstermemizi tetikleyen faktörlere de götürüyor. Eğer herhangi bir değişiklik, bu organizasyonel seviyede bir strateji değişimi olabilir, bir görev, lehte bir görev değişimi bile olabilir. Bizi hani imkânlarımızı arttıran bir şey de olabilir. Değişim neyse, net değilse bu değişimle ilgili etrafımızdaki bilgiler, edindiğimiz bilgiler net değil, bir fluluk, belirsizlik varsa beynimizin bunu tehdit olarak algılama ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü beyin netlikten hoşlanıyor. Bilinmez her şey onun için bir tehdit. İkincisi, değişiklik eğer bizim otonomimizde, karar alma mekanizmalarımızda, iş yapma şekillerimizde,
bir kısıtlama getiriyorsa veya biz öyle olduğunu algılıyorsak yine aynı şekilde beyin bunu tehdit olarak algılıyor ve dirence geçiyor. Yine olan değişikliği bizim mevcut sosyal ortamımızdan, etrafımızdaki, irtibatta olduğumuz kişilerden uzağa atıyorsa veya yeni kişilerle beraber olmayı getiriyorsa o zaman yine biz bunu tehdit olarak algılayıp dirence geçiyoruz. Aynı şekilde adalet duygusu ve güvenlik hissi, yani o yaşamsal faaliyetlerin sosyal hayatta var olabilme etkisi de, azaldığında, bunlar, karşımıza birer zorlayıcı faktör olarak çıktığında biz yine ya biraz da yapımıza bağlı olarak, tehditin de şekline bağlı olarak ya bunlarla böyle çataçat, karşılıklı olarak, itiraza geçiyoruz, şikayet ediyoruz, söyleniyoruz veyahut da sessiz kalıyoruz, yok gibi davranıyoruz. Pasif bir şekilde aslında ondan uzaklaşıyoruz veya yapabileceğimiz bir sürü şeyi, kapasiteyi daraltıyoruz ve maalesef yine, bu konuda, bir aksiyona geçme konusunda geç kalıyoruz. Bir diğer etkili faktör de statü. Eğer bir statümüzün olan değişiklik nedeniyle diğerlerine göre göreceli olarak aşağı düştüğü konusunda bir, hissiyatımız varsa bu da bizi yine, dirence, tetikliyor. Eee, Dolayısıyla bu kişisel olarak ortaya konan direncin, kök nedenlerini, oluşturuyor. Hepimizin çok aşina olduğunu tahmin ettiğim, hani, bir Kübler-Ross eğrisi diye de nitelendirilen değişime direnç eğrisi, var. İşte, aslında biraz önce saydığım bu, faktörlerdeki, kök nedenlerdeki tehdit algısı bir değişim organizasyonda, dışarıda olduğu zaman bize önce bir şok etkisi yaratıyor. Dolayısıyla bu şok etkisiyle, biraz donmaya geçiyoruz. Ondan sonra inançsızlık, ret, "Yok canım, bu böyle değildir." veya "Bu işlemez zaten." veya "Şimdi bu nereden çıktı?" öfke. "Ay, neyin ne olduğu belli değil, nasıl gidecek bu işin sonu?" veya, işte, kendi içinde "Böyle olursa böyle yaparım." diye pazarlığa geçme. Yani bu eğrinin aşağıya kadar seyrettiği durumlar, eee organizasyonda çoğunluğun hâlâ bu değişimi bir tehdit olarak algıladığı konusunda bize önemli ipuçları veriyor. Eğri yukarıya doğru çıktığı zaman artık o tehdit algısı azalıyor ve o tehdit algısının azalmasına bağlı olarak da biz düşünebilmeye, bundan biraz daha bana ne fayda olabilir diye mantıklı bir analize ve, olayları aslında biraz daha o ön beynimizle değerlendirebilir hale geçmeye başlıyoruz. Şimdi değişim projelerinde aslında amaç, hani, değişime liderlik etmek derken bu doğal eğriyi olabildiğince kısa tutabilmek ve olabildiğince de o dipe inme noktasını yukarıya doğru, yükseltmek ve çoğaltmak. Dolayısıyla bütün stratejilerin oluşturulurken bir taraftan bunun aklımızda olması, gerekiyor. Bazen insanlar çünkü bir şokla, tam aşağıya, hani, inerken ve orada çok kalırken bazen de, yukarıya çıkma eğiliminde oluyor. Bireysel olarak da aslında farklılık gösterebileceği için biz kimse üstünde çok fazla etkimiz yok. En büyük etki kendimiz üstünde. Ben neredeyim? Ben hangi noktadayım ve biraz daha yukarı çıkmak için neye ihtiyacım var soruları, belki bu süreyi azaltmak için, doğru sorular olabilir. Şimdi organizasyonda, hani, bu direncin uzaması, yani, o aşağıya indiğimizde o direnç seviyesinin hem seviye olarak çok dipe inmesi hem de süre olarak, 2 yana, artmasının nedenlerinden, belki biraz, konuşmak iyi olabilir. Şimdi
Genelde organizasyonda bir değişim söz konusu olduğunda buna organizasyon ne kadar hazır, diye bakılmadığını tecrübelerimizle, söyleyebiliriz. Oysa o organizasyondaki güven ortamı, bağlılık seviyesi, insanların kendilerini ne derecede, hani, açık, ve kapalı hissettikleri, yeni bir şeye ne derecede açık olup olmadıkları, organizasyonun değişimin nasıl yönetildiğinden, ayrı olarak, değişimin kendisini etkileyebiliyor. Yani organizasyon değişime ne kadar açık, ne kadar hazır, buna bir bakmak, önemli. İkincisi, değişim önemli bir konu, ve çok fazla biraz sonra daha detayına da gireceğimiz gibi çok fazla parametreleri olan bir konu. Dolayısıyla, hani, büyüklüğüne de bağlı olarak, etkilediği kişi sayısına, etkilediği fonksiyonlara bağlı olarak bunun bir değişim strateji planının yapılması da çok önemli. Sadece değişimin hedeflediği sonuçları planlamaktan bahsetmiyorum burada. Burada biraz daha bu değişim nasıl yönetilecek, etkilediği ve etkilendiği kısımlar nasıl öngörülüyor? Buna yönelik bir, stratejik planlamanın doğru yapılması, direnci öngörmek açısından da, faydalı. Şimdi güven ortamının olmaması, çok etkili. Değişimin sponsorlarına olan güven de, burada çok, önemli bir rol, alıyor. Yani eğer yöneticilere güven bir organizasyonda çok aşağılarda bir seviyedeyse belki önce buna biraz müdahale etmek, burada biraz bir, çalışmak, değişimi başlatmadan önce iyi fikir olabilir. Aksi takdirde burada, bir dirençle, kendini güven sorunu olarak göstermeyen, ama, işte, biraz önce konuştuğumuz gibi, tetiklenen korkularla, ve endişelerle uyum sağlamamak olarak, değişime uyum sağlamamak olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi değişimin gerekliliğine olan inancın oluşmaması en önemli faktörlerden bir tanesi. Buna yeteri kadar, zaman ayrılmaması, anlaşıldığının düşünülmesi, yani bu kadar anlattık artık, anlaşılmıştır diye, varsayılması da direnci oldukça arttırıyor. İşte Tower Watson'ın biraz önce, hani, gösterdiğim çalışmasında da %65 üst yönetim anlıyor. Düşünün ki bu oran ilk yönetici seviyesinde %40'a kadar düşüyor. Bu ne demek? Aşağıya nasıl indiği soru işareti. Yönetici seviyesinde buradaysa, hani, bir beyaz yaka ve mavi yaka diye düşünürsek, mesajın aşağıya geçmediği çok büyük, bir ihtimal haline geliyor. Çalışanların sürece dâhil edilmemesi ya da çok geç dâhil edilmeleri en önemli dirençlerden bir tanesini oluşturuyor. Organizasyondaki 2 bölümün, eee, birleşmesi ve markalar arasında ayrılması konusunda bundan bir 3-4 sene önce, çalıştığımız bir değişim projesinde ilk CEO'yla yani bu uluslararası bir şirketti. Genel müdürüyle Türkiye genel müdürüyle konuşurken kafasında çok net bir resim vardı, ve ben böyle olmasını, hani, bekliyorum ve istiyorum, diye söyledi ve nasıl, hani, bunu yönetelim? Ve biz sonra, hani, bu değişime olan dirençleri ona anlatarak, kişileri sürece dâhil etmenin önemini, de altını çizerek kendisini ikna ettik. Belki 15-20 gün içinde kendi kafasındaki modeli, yapabilirken, hani, hayata geçirebilecekken süre neredeyse, böyle bir 4-5 aya, yani tamamlanması 4-5 aya vardı. Ama her aşamasını biraz sonra göreceğiniz şekilde
insanları, farklı farklı kişileri, yani bu değişimden etkilenecek, bu değişimin içinde olacak ve bu değişim içinde yaşayacak olan kişileri farklı durumlarda ve oturumlarda sürece dâhil ederek süreyi uzattık. Genel müdürün kafasına çok yakın bir yere geldi. Çalıştaylarla, çalışmalarla beraber değişimin sonucu. Ama fark şuydu: bu proje tamamlandığında ve lanse edildiğinde artık bu herkesin projesiydi. Herkesin dediği tabii ki olmadı ama herkesin bu konuyla ilgili fikri dinlendi, değerlendirildi ve bir sonuca bağlandı. Değişime direnç noktasında ise ilk versiyona göre, yapma ihtimalimize göre çok daha az bir dirençle, karşılaşıldı ve bugün hâlâ o yapı devam ediyor, ve insanlar o yapıda, çalışıyorlar. Dolayısıyla, hani, burada dâhil etmemek kadar geç dâhil etmek de direnci çok fazla etkileyen, bir konu. Biraz önce, hani, o bahsettiğim insanların, kendilerinden insanların duygusal tepkilerinin göz ardı edilmesi de, çok önemli bir, konu hâline geliyor. Biz buna değişimin insan boyutu diyoruz. Yani keşke hepimiz birer makine olsaydık ve o size biraz önce anlattığım mekanizmaların hiçbir tanesi çalışmasaydı ve biz her şeyi ilk duyduğumuzda çok mantıklı, çok iyi gözüküyor falan deyip kabul edebilir bir pozisyona geçseydik. Ne yazık ki elimizdeki hamur buna uygun değil. Dolayısıyla da insanla iş yapmak istiyorsak, insanın bu değişime adaptasyon içinde olmasını istiyorsak, o, statü korkularını, işte, güvenlikle olan endişesini, otonomiyle ilgili olan, karar alma yetkisiyle olan endişesini, insanlardan kopma, çünkü sosyal varlıklarız, endişelerini göz önüne almak ve buna göre, planlamalara da dâhil etmek, gerekli oluyor. Aksi takdirde çok büyük bir dirençle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu değişimle ilgili konular, mesela bir kültür, teknoloji değişimi ise daha kolay da, hani, biraz daha soft konular ise, işte, bir kültür değişimi ise, bir çalışma şeklinin değişimi ise, insanların kendilerinden ne beklendiğini tam olarak anlamaları gerekiyor. Çünkü kendilerinden ne beklendiğini anlamadıkları zaman, eskiye dönme, eski alışkanlıkları devam ettirme en doğal, çözüm oluyor. Şimdi orada da somutlaştırılabildiği kadar konuların somutlaştırılması önem arz ediyor. Eee, Yine bizim sıklıkla gördüğümüz ve engeller içinde önemli bir, faktör olarak, burada söyleyeceğim ve altını çizmek istediğim şey, üst yönetimin ve liderlerin bu değişimde aktif rol almaması ve rol model olmamaları. Yani bir tane kick-off'la, bunun, hani, liderlerin de katıldığı bir kick-off'la bu işin, çözülebileceğini düşünmek çok fazla iyimserlik oluyor. Hâlbuki insanlar, eee, belli mesajları yöneticilerinden sürekli ve devamlı olarak aldıkları zaman, onların bu değişimi hayatlarına kattıklarını gördükleri zaman direnç konusunda çok daha, çabuk vazgeçebiliyorlar dirençlerinden ve uyum sağlamaları kolaylaşıyor. Yine, yetersiz ve aşağıya akmayan iletişim, belli seviyede kalan, bunu yöneticilerin inisiyatifine bırakmak yine sıkıntılı bir, durum oluyor. Ödüllendirme ve takdir mekanizmalarının yeteri kadar kullanılmaması, abartılması gerekiyor maalesef değişim projelerinde. İyi örneklerin çok daha fazla alkışlanması, çok daha öne çıkarılması, gerekiyor. Çünkü insanlar ne yaptıklarını görsünler, neyin kabul edildiğini görsünler, neyin alkışlandığını görsünler ve dolayısıyla bu aslında onlar için bir ödül anlamına gelsin ve oraya,
yönelmeleri desteklensin ve sağlansın. Bunun illaki ekonomik boyutunun olması gerek yok. Statüyü destekleyen, bunu böyle yaptı ve alkışlıyoruz ve öne çıkarıyoruz gibi, biraz sonra biraz daha örnekler vereceğiz gibi araçların kullanılmasının muazzam olumlu etkisi oluyor direnç konusunda. Olmaması da işte direnci arttırıyor. Gerçekçi olmayan hedefler de burada dirence çok fazla sebebiyet veriyor. Yani ufacık bir istek varsa, bir çaba varsa, hani burada çok fazla talepkar olmak, zaman açısından, istenen başarı ve beklenti açısından bu da moral bozucu bir şey. Çünkü bunların çoğu a, hem kişisel düzeyde bir davranış değişikliği isteyen hem de yeni beceriler kazanma isteyen durumlar. Dolayısıyla bunların olmaması çok fazla direnç sağlıyor. Yine gelişimin bu anlamda yetkinlik bazında desteklenmemesi de ciddi bir direnç. Çünkü insanlarda korkuyu tetikliyor. Yani yapamam, başaramama endişesini tetikliyor. Hele hele daha önceki değişim projelerinde bir başarısızlık hikayesi varsa beynin o tehdit algısı hemen devreye giriyor ve işte bak o zaman da olmamıştı, şimdi de olmamıştı veya o zaman da yapamamıştım, şimdi de yapamayacağım gibi kısa yollara geçerek kendini korumaya alır hale geçiyor. Şimdi sistemin de istenen değişimi destekliyor olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Daha inisiyatif alalım. İşte daha yetkilendiren bir yapıya geçelim. Hiyerarşik düzenden daha uzaklaşalım. Eskalasyon yapmayalım dediğimiz bir değişimi hayal edelim. Bu değişimin süreçleri de bu değişimi destekliyor olması gerekiyor. Yani en ufacık bir onay için işte şeye gitmek, en tepedeki yöneticiye gitmek, her şeyi sormak, imzalar almak, yani imza tabii alınır, onay tabii alınır ama hani bunların ve bu süreçlerin gözden geçirilmesi ve istenen o hedefle değişimin getirmek istediği o yenilikle, yeni düzenle, yeni durumla mevcut süreçlerin ne derecede uyumlu olduklarını incelemek, değerlendirmek ve bunların da o değişim planı ve stratejisi içinde hayata geçmesini sağlamak gerekiyor. Şimdi burada kısa bir ara verelim ve şöyle bir şey sormak istiyorum. Lütfen chat box'tan yazalım. Sizler veya isteyen mikrofona da gelip konuşabilir. Sizler içinde bulunduğunuz değişim hali hazırda içindeyseniz veya yani son 2-3 sene içinde içinde bulunduğunuz değişim süreçlerinde en çok bu dirençlerden hangilerini gözlemlediniz? Kendiniz hangilerini sergilediniz? Hani burada bir yazarsanız bakalım biz ne kadar doğru öngörülerde bulunmuşuz bu konuyla ilgili. Kendimizi de biraz değerlendirme fırsatımız olur. Soru, ilerini gözlemlediniz. Kendinizde ve çevrenizde değişim projeleri esnasında. Derya Hanım merhaba. Merhabalar, Sade buyurun. numaraları yazmamız yeterli olur mu? Olur tabii, olur, Hı, olur. tamam, teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim hatırlattığınız için. Evet. Değişime hazırlığı ölçülmesi, ölçülmeden ne kadar hazır diye bakılmadan başlaması diye geldi ilk. Bunun için anketler var, endeksler var. Çok da basit yollarla yapılabiliyor. Dolayısıyla masrafsız, minimum masrafla diyelim. Evet, 13 dedi Aslı Hanım. Daha önceki başarısız, evet.
Sezin Hanım da şu an şirketimiz içinde yaklaşık bir senedir bir entegrasyon süreci içindeyiz ve yazan maddelerin çoğunu yaşıyoruz. Eee, kontrol ve güç kaybı endişesi çok sıklıkla görülen bir şey. Kültürün değişime hazır olmaması. Güzel. İletişim tarafında bir şey geldi. Mavi yakanın bu işin dışında kalması nedeniyle rahatımızı bozdular şeklindeki tutumları. Evet, mevcut işlerinin yoğunluğundan ve işlerin kritikliğinden dolayı değişimle ilgili yeni sistemlere zaman ayırmamaları, değişime olan isteksizlikleri kesinlikle. Evet. Peki. Güzel. Eee Dediğim gibi, hani, birkaç tane sizin için öne çıkmış. 2, 4, 10, 13, kendimde ise 2, 5. Teşekkürler kendinizle ilgili, farkındalığınız için. Stratejik planlama evet, çok önemli. İnancın oluşması da çok önemli. Çalışanların, sürece dâhil edilmesi de kritik başarı faktörlerinden bir tanesi oluyor. Peki, süper, çok teşekkürler. Şimdi organizasyonel direnci azaltmak için ne yapmamız lazım? Etki modeli diye bir, modelde aslında yapılması gereken şeyleri, modelliyoruz. Modeller bizim işimizi kolaylaştırıyor, anlamamızı falan. Dolayısıyla bu etki modeli de McKenzie'nin bir modeli. Bu model diyor ki, ben değişirim kişi olarak. Ben değişirim. Değişirim de önce bana değişimle ilgili niye buna kalkıştık? Benden tam ne isteniyor? Ne bekleniyor? Günün sonunda nereye varacağız? Bu benim hayatımı nasıl etkileyecek? Bilgilendirmesi doğru yapılsın ve bu aslında bir kere değil, değişim boyunca farklı yöntemlerle birçok kez yapılsın. Şimdi değişimin olabilmesi için insanların bunu fark etmeleri, odaklanmaları, dikkatlerini oraya vermeleri gerekiyor. En büyük yanılgılardan bir tanesi şu oluyor. Söyledik, anlattık. Evet ama herkes gözlerini açıp günlük hayatı boyunca yaptığı iş esnasında bu bilgiye bu kadar açık değil. Zaten birçok kısmını unutuyor. Dolayısıyla defaten bunun sürekli olarak bir iletişim, planı ile, aktarılması çok önem kazanıyor. Yine ikincisi, etki modelinde yine diyor ki insan, "Evet, ben değişirim ama bana hangi davranışları sergilemem gerekiyor ve bunlar için hangi yetkinliklere sahip olmam gerekiyor? Bir kere söylensin ve ben bunları değiştirmek için destekleneyim." Şimdi bir sürü değişim yetkinlik açığını da beraberinde getiriyor. Niye reskill ve upskill İK'ların en önemli konularından bir tanesi? Bu yüzden. O sebeple, hani, bunun, değişimin bir planı olarak, parçası olarak, ele alınması önemli. Genellikle burada, eğitimler devreye giriyor ama belki biraz daha bunun, hani, genel eğitimlerden ziyade o değişime odaklı, özel tasarlanmış eğitimler olması ve pratiğe yönelik olması da fayda sağlar diye düşünüyorum. Yine bir en önemli faktör diyor ki evet ben değişirim ama benden istenen şeyi çevrede de görürsem, insanlar da bunu yaparsa, özellikle de yöneticilerin ve liderler de bunu sergilerse o zaman ben de bu değişimi takip eder, destekler hale gelirim. Yani bu ne demek? Etrafta istenen davranışı sergileyen kişileri öne çıkarmak, onları görünür kılmak, ve, aslında, liderlerin de bu konuda rol model olmalarını çok yakından takip etmek önemli bir konu. Biraz önce üstüne değinmiştik. Evet, süreç ve sistemler, yapılar, süreçler, sistemler istenen değişimi desteklesin, kolaylaştırsın. Mevcutta zor alanlar varsa da bunları, ortadan, kaldırsın. Bu genel bir çerçeve.
Ve bizim bütün değişim projelerinde inancımız şu ki bu 4 alanda da o stratejik planlama denen planlamayı yaparak aksiyon adımlarının insanları da ta bu aşamadan devreye katarak yapılması gerekiyor. Şimdi burada bizim etki modeliyle birlikte planında, yani onu baz alarak bir değişim projesinde hazırladığımız bir örnek değişim planı var. Başlıklar biraz önceki etki planlarıyla gördüğünüz gibi uyumlu. Burada yetkinliklerin gelişimi için ne yapmışız? Bireysel gelişim planları oluşturmuşuz. Yani daha önce içeride bir performans sistemi vardı. Onları bir taradık. Yani tabii bu ölçülmesi, o stratejik planlamalar falan yapıldıktan sonraki aşama ve onlar tarandıktan sonra muhtemel direnç alanlarını oluşturarak gelişim planları oluşturduk. Yani işte o kişilerin yetkinlik olarak neye ihtiyacı var? Hangi konularda zorlanacak? Dolayısıyla onların destekleneceği planlar oluşturuldu ve zamana yaygın olarak verilmeye başladı. Şimdi liderlerin bu değişimi nasıl liderlik edecekleriyle ilgili, bu davranışları nasıl, ne zaman sergileyecekleriyle ilgili bir model oluşturuldu ve bu modelin eğitimi verildi. Değişimle ilgili mentörlük programı hazırlandı. Bu hem aşağıdan yukarı hem yukarıdan aşağı doğru aslında konusunun sadece mevcut değişim olduğu ve insanların birbirlerine zorlandıkları konularda mentörlük yapabildiği, eşleşmelerin hani bu konuyla ilgili ayarlandığı bir mentörlük konusu. Yetkinlikler kısmında bunları devreye aldık. Şimdi çevre ve liderlikte hatırlarsanız çevremde bunu yapsınlar, çevremde bunların yapıldığını göreyim yaklaşımı söz konusu. Orada da tecrübe paylaşım seansları, yani yöneticilerin, çalışanların, herkesin bir ölçüde katıldığı ve dolayısıyla da hani burada başarı kadar başarısızlıkların da devreye alındığı seanslar yapıldı. Elçi programları, değişim elçileri seçildi ve bunlar oluşturuldu. Bunların örnek davranışları sergilemesi sağlandı. Liderlerle çalışanlar daha sık bu konu tahtında bir araya getirildi. CEO belli aralıklarla değişimle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Takdir panosu diye bir şey oluşturuldu. Bu dijitalde de yapılabiliyor. İşte en iyi uyum sağlayan, en örnek davranışı sergileyen, içinde biraz da rekabetin olduğu şeyler. Ve dolayısıyla da hani bununla birlikte düzenli bilgilendirme, iletişim tarafında, gelişmelerin düzenli olarak aktarılması, değişim gazetesi çıkarıldı. Burada o değişimle ilgili bilgiler verildi. İletişim tarafında bunları kuvvetlendirdi. Süreç ve sistemlerde bizim hangi sistemleri ve süreçleri bu değişim esnasında gözden geçirmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor diye baktığımız zaman da çıkan belli başlıklar oldu. Bunları çalışanların katıldığı proje gruplarına verildi ve dolayısıyla aslında farklı farklı departmanlarda çalışan kişiler yetkinliklerine ve becerilerine göre bu süreçleri iyileştirme konusunda bir araya gelip çalışmaya başladılar. İnovasyon, süreç içinde bu değişimi nasıl kolaylaştırırız, yeni fikirleri nasıl bir araya katarız dendiği zaman da yapılandırılmış inovasyon seansları uygulandı. Yeni fikirler toplandı. Yine bir destek hattı açıldı. Buradan işin teknolojik boyutunda da özellikle hani bunu nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl kullanıcıya hazır hale getirebiliriz, bunlara devreye alındı. Ve ara ölçümlemelerin yapılacağı bir süreç ve sistem de kuruldu. Yani ne demek istiyorum? Biz başladık, ta projenin sonuna kadar, değişimin gerçekleşmesinin sonuna kadar beklemeden arada bütün bu yaptıklarımız hissediliyor mu? Bütün bu yaptıklarımız geçiyor mu gibi ufak kısa anketler, odak grup çalışmaları gibi çalışmalarla işlerin ne derece yolunda bizim hedeflediğimiz ve beklediğimiz gibi gidip gitmediği dikkate alındı. Tabii bu
her ihtiyaca, her projenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, farklılaşabilecek bir gelişim planı ama sizlere, bir, şey vermesi açısından, fikir vermesi açısından yaptığımız örnek bir plan. Şimdi zamanımız doluyor. Hemen şöyle bir bugünün ipuçlarını bir toparlayıp sizin kafanızı netleştirerek buradan sizi uğurlamak istiyorum. O yüzden, hani, bugünle ilgili organizasyonda değişime başlamadan önce değişime buradaki insanlar nedenle hazır ölçüp değerlendirmeyi tavsiye ediyoruz. Değişimin tüm boyutlarıyla bir stratejik planlama yapmayı öneriyoruz. İşte o 4 boyut etki planındaki, boyutları unutmadan, ve onları da, dâhil ederek çalışanları olabilecek en erken seviyede sürece dâhil etmeyi, önemsiyoruz. Çünkü ancak bu şekilde o süreci, destekliyorlar. Konuştuğumuz o insanın ilk başta, yapısını göz önünde bulundurarak duygularını, doğal tepkilerini göz ardı etmeyip plana dâhil etmek. İlk başta ölçeceğiniz şeyler de burada neleri dâhil edip neleri daha fazla, dikkate almanız gerektiği konusunda bize bilgi verecek. Üst yönetimin sponsorluğunu aldığınızdan emin olmak çok önemli. Burada ondan beklentilerin çok net ortaya konması, bu anlamda kaynak ve zaman, kendisinin kaynak ve zaman olarak ne ölçüde, dâhil olacağının netleştirilmesi ve mutabakatının sağlanması, çok fark yaratan bir şey. Değişim nedeniyle ihtiyaç duyulacak yetkinlikleri belirlemek, bunun analizini yapmak ve ondan sonra da bu gelişimi, planlamak, önemli. Çift yönlü iletişimi kuvvetli ve düzenli, tutmak, sadece yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarı da ne oluyor, ne bitiyor feedback istemek, toplamak ve sıklıkla gördüğümüz bir hata diyeceğim, bilgilendirme için mükemmel sonuca ulaşmayı bekliyoruz genellikle. Öyle yapmamak lazım. Çünkü bilginin akmadığı yerde, beyin, tehdide kaçıyor ve "Bak gördün mü olmuyor, bak gördün mü ilerlemiyor." diye kendi kendine yorumlar yapıyor. Çıkıp açıklıkla istediğimiz noktada değiliz demek bile hiçbir şey söylememeye göre, değişim üstünde çok daha olumlu etkisi var. Beklentileri normalleştirmek gerekiyor. Makul hedefler ve tarihler koymak, önemli. Başarı için, uzaya mekik atmayı beklemeyelim kutlamak için. Dolayısıyla küçük adımlar da olsa bunlar kutlayıp takdir edelim ki insanlar, motivasyonları artsın, kendilerine olan inançları artsın, değişime olan inançları artsın. Dolayısıyla bunları etkin kullanmak önemli. Feedback toplamak ve algıyı ölçmek, hatta algıyı şekillendirmek de önemli. Hatta Marshall Goldsmith bu konuda, sorun der. Sorun ki insanlar fark etsin. Yani hem cevap almak için hem de yaptıklarımızı, fark etmek için. Eee, Dediğim gibi, bunlar bizim, bugün için topladığımız, ana maddeler. Değişim öyle çok kolay bir şey değil. Hani 40 dakika içinde de anlatılabilir bir şey değil ama böyle küçük bir, zaman dilimi, kısa bir zaman dilimi içinde bunları toparlamaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki, organizasyon, sağlık içgörülerimizin konusu çevik sistemden çevik yaklaşımlara, geçmek. Dolayısıyla bu konuda eğer bilgilenmek ve, yeni içgörüler edinmek istiyorsanız, sizi bir sonraki, webinarımıza, bekliyoruz. Herkese katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur, ve, güzel bir hafta diliyorum herkese.